Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir tarla ilanı nasıl olmalı? Bize gelen bir tarlayı satışa alacağımız zaman ne gibi bilgileri ve resimleri içerisinde barındırmalı? Ve bu tarlanın fiyatının emsal benzer tarlalara göre nasıl hesaplanacağı, bunun yanında eğer tarlamızın sağında solunda imarlı bir yapılaşma varsa bu bölgedeki imar parsellerine göre bu tarlanın fiyatını nasıl bulacağımıza dair bir çalışma olacaktır. Gerçek bir olayın üzerinden bize sorulmuş güncel bir arsanın üzerinden ilerlemek istiyorum. Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçesi Çeşmeli mahallesinde 288 ada 23 nolu parsel. Müşterimiz buranın içerisindeki 3418 metrekare tarla hissesini satmak istiyor ve buraya 600 bin TL bedel istiyor. Öncelikli olarak bu tarla bu fiyata ediyor mu etmiyor mu buna bakacağız. Bunun yanında da bunlara bakarken bu incelemeleri yaparken de bir yandan ilanımızı da hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi gelen arsamız E5'e cephe konumda, denize çok yakın bir durumda, etraf yapılaşmasını tamamlamış bir yerin tam ortasında kalmaktadır. Şimdi bizim burada ilk yaptığımız iş bu mevcut uydu durumunun bir fotoğrafını alıyoruz. Daha sonra bu uydu durumunun yanında buranın kenar uzunluklarını da gösteren daha da yakınlaştırılmış bir vaziyette müşterimize ilerleyen zamanda bilgi vermemizi sağlayabilecek mahiyette bir ekran görüntüsü daha alıyoruz. Bunu ilana verseniz de olur, vermeseniz de olur. Bu bilgiyi de aldıktan sonra kenar uzunluklarını kapatıyoruz tekrardan. Şimdi bir sonraki aşamamız buranın Google üzerindeki konumuna bakacağız. Buna neden bakıyoruz arkadaşlar? Burada görmüş olduğumuz alanda yükseklik bilgilerini okuyamıyoruz. Dolayısıyla bu arazinin topografik yapısı hakkında bilgi edinebilmek için Google'daki pozisyona da bakmamız gerekiyor. Parselin Google durumunu indirdikten sonra Google üzerine atıyoruz. Burada biz bu parselimizin rengini değiştirebiliriz. Kenar rengini. Etraf rengini de yine ben sarı yapıyorum. Ortasını da saydamlığını da 50'ye getiriyorum. Saydamlığı 50'ye getirmemin sebebi şu arkadaşlar. Bakın burada bir takım yapılaşmalar var. Etraf çevrilmiş. Kullanan arsayı tarla vasfında kullanan bazı arkadaşlar var. Bu tür arazinin içerisindeki durumları görebilmek için de şeffaf bir hale getiriyorum. Şimdi yükseklik boyutuna bakarken bakın şurada yükseklik değerleri veriliyor. Ben yol cephesine baktığım zaman bir ucundan gezmeye başlıyorum. Burası 9 metre yükseklikteymiş. Bu güzergahta gittiğimde 7 metre, 8 metre, 9 metre civarında yükseklik oldu. Burada çok fazla bir kot farkı olmadığını görüyorum. Buradan bu şekilde devam ettiğimde yine 9 metrede devam ettiğini, buraya geldiğimde 14 metre, yukarıya doğru gittiğimde ise 30 metreye kadar kot farkının çıktığını görüyorum. Bu sınırından geldiğimde de yine aşağıya düzenli bir şekilde bakın 22, 21, 19, 18 derken 9 metreye iniyorum. Yani burada bu bize şunu söylüyor. Bu arazinin yol cephesinin düz kot farkı olmadığı ama yukarıya doğru denizden uzaklaştıkça tatlı bir yükselti olduğu ve bu arazinin bu kısımlarının deniz manzarası görebileceğini de görüyoruz. Bu normalde kot farkı bu kadar uzak bir mesafede 20-22 metre gibi bir yükselti farkı olduğu için Google'u yatırdığımızda normalde göremeyiz bunu. Biraz daha kot farkı yüksek olsaydı bunu görebilirdik. Burada şunu yapabiliriz. Mesela görüş alanı göster diyebiliriz. Örnek veriyorum, ben arazinin bu noktasında buranın görüş alanını görmek istersem bu şekilde bir işaretimi koyuyorum ve görüş alanını göster diyorum. Otomatik olarak ayarla dediğimiz zaman yer seviyesinden 2 metre yukarıdan bize görüş alanını gösterecektir. Evet. Buna göre baktığımız zaman tarlanın tam ortasında bu yeşille görülen yerlerin tamamını manzara olarak alabildiğini, manzara olarak görebildiğini görüyoruz. Bu Google'un
görüş alanı ile alakalı vermiş olduğu bir hizmettir arkadaşlar. Aslında bu bize şunu söylüyor. Bu noktaya geldiğim zaman buradan 2 metre yükseklikteki görebildiğim manzaram buymuş arkadaşlar. Google durumunu da hallettikten sonra, arazinin topografik yapısını da değindikten sonra bu işaretimi kaldırayım. Çok fazla kafamı karıştırmasın. Yükseklik durumunu da hallettikten sonra bir sonraki aşamam benim bu araziye ilişkin olarak yapacağım. Buranın imar durumu nedir, ne değildir? 1/1000'lik imarı var mıdır, yok mudur? Öncelikle ona bakacağım. Vasfı tarla olabilir bir arazinin, fakat imarın içerisine de girmiş olabilir. Henüz imar uygulaması görmediği için vasfı tarla olarak kalmaya devam ediyordur. O yüzden bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu kontrolü de Keos Marmara Ereğlisi dediğimiz zaman bu bize Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin eğer sayısal haritaları web tabanlı bir ortamda internete attılarsa imar durumlarını, bunu görebilmemizi sağlayan programlardır. Keos uygulamaları arkadaşlar, mevcut sayısal haritaların imar planı hallerinin ve kadastral durumlarının internet ortamında gösterilmesini sağlayan bir uygulamadır. Burada da Marmara Ereğlisi'nin böyle bir hizmeti varmış, uygulaması varmış. Biz de bu uygulamayı kullanarak buranın 1/1000'lik planda kalıp kalmadığını da şimdi görebileceğiz. Mahallemiz neydi arkadaşlar? Çeşmeli Mahallesi. Ada parselimiz 288 ada 23. Buranın imarına baktığımız zaman, bakın imar durum bilgisini bize şimdi verecek. Bizim arsamız imarın tam ortasında kalmış. Bir kısmında hatta imar var. Bir kısmı imarsız bir pozisyonda. Fakat ilk imara gelecek alanda gibi görünmektedir. Bu görüntünün de resmini alıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus belediyenin isminin ve imar durumunun bir bütün olarak görünür olabilmesidir. Bunu da kaydettikten sonra, evet, 1/1000'likteki durumunu da gördükten sonra bunun bu imara girmeyen kısımlarının ilerleyen zamanda ne olabileceğine dair bakabiliriz. Ben burada aslında bu arsanın durumunu gördükten sonra bu arsanın 1/100.000'lik durumuna çok fazla bakmaya ihtiyaç duymam. Bunun sebebi şu: bu bölgede bu kadar bir yapılaşmanın içerisinde, böyle bir planın içerisinde kaldıysa muhtemelen buradaki kısım da etrafındaki yapılaşma şartlarıyla aynı şekilde yapılaşabileceği anlamına gelir. Ama hiç imar olmamış olsaydı, burada 1/1000'lik planın içerisine hiç girmeseydi, mesela bu arsa burada değil de şurada olmuş olsaydı, o zaman üst ölçekli planlara da bakmak icap edebilecekti. Bunu biraz yaklaştırıyorum. Fakat burada verilen imarın yapılaşma şeklini ve emsallerini göremiyorum. Bunun sebebi bu arsanın çok büyük bir arazi olması. Arsa alanına bakalım buradan kaç metrekareymiş. 293.671 metrekare bir araziymiş bu. O yüzden imar planında tamamını gösterebilmek noktasında sığdırmak amacıyla küçültüyor görüntüyü. Ondan dolayı da buradaki yükseklikleri ve emsalini öğrenemiyoruz. Fakat buna şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın burada küçük parselleri var. Bunlardan herhangi birini ben sorguladığım zaman 290'a da 7 parsel. Bunun imar durumunu sorarsam Çeşmeli Mahallesi'nde 290 ada 7 parsel imar durumu dediğimizde bakın benim arazim buraydı, zaten görünüyordu. Burada imar durum bilgisine erişmiş oldum. Yani buranın imar durum bilgisi neymiş? Ayrık nizam, 2 kat müsaadeli, taksı 0,20, kaksı da 0,40 olan bir yapılaşma şartı varmış. Yani ben burada şunu söyleyebiliyorum. Bu arazimin imara giren kısımları 0,20, 0,40 emsalli 2 kat müsaadeli yerler. 1/1000'lik plana da baktıktan sonra, o bilgileri de aldıktan sonra isterseniz üst ölçekli plana nereden bakacağınızı da kısaca göstereyim. Lazım olursa kullanırsınız. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 1/100.000'lik planlar artık internete veriliyor. Trakya bölgemizde İstanbul'a çıkış
yer olduğu için muhtemelen şu F19'dadır bizim parselimiz. Yerimize şöyle baktığımız zaman Yeni Çiftlik kasabasını hemen geçer geçmez Yeni Çiftlik'in sınırının bittiği yerde bizim parselimiz var. Buna göz kararı bakacaksınız arkadaşlar. Bunlar bizim araziye gitmeden yapabildiklerimiz. Bunlar bizim belediyeye ve araziye gitmeden ilk ön izlenim olarak yaptığımız bilgiler. Fakat işin ciddiyet boyutunda gerçekten satış noktasında ve fiyat araştırması yaparken illaki ilgili belediyesine gidip buranın 1/1000'likteki durumu, eğer 1/1000'likte kalmıyorsa Nazım planlarda 1/5000'lik, 1/25.000'lik ya da daha üst ölçekli bir plan varsa o planda nereye geldiğini, hangi sınırlara isabet ettiğini muhakkak ve muhakkak öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi haftamız açıldı. Bakın burası Çeşmeli Köyü'nü hemen gördük burada. Bizim arsamız E5'e sınır bir konumdaydı. Şuradaki yerin taramasına baktığım zaman ben burada bir yapılaşma olduğunu, yeni çiftlik olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Hemen yeni çiftliğin bitiminde de bir arazi olarak bizim arazimiz şuradaydı. Buradaki arazinin bakın açık yeşil tonları üzerinde yuvarlak küçük noktalar olduğunu görüyorum. Bunun ne anlama geldiğini ve buradaki şu geçen güzergahın koyu tarama beyaz boşluklu şeklindeki yapılmış olan bu çizgilemin ne olduğunu lejantına bakarak anlayacağım. Bakın burada bir de yol hattı görülüyor, yol aksı görünüyor. Burası zaten E5 yolu gibi aynı bağlantı yoludur. Bu muhtemelen Çorlu tarafından gelen otoban bağlantı yoludur. Otobanla E5'i birbirine bağlayan bağlantı yoludur. Bunun lejantına nereden ulaşıyoruz dediğimiz zaman geri geldiğimizde aynı paftanın bakın burada lejantı mevcut. Bu lejantı indirdiğimizde lejant ne demiştik arkadaşlar? Haritadaki simgesel gösterimlere, işaretlere lejant demiştik. Haritaya her şeyi yazamadıkları, her şeyi belirleyemedikleri için lejantlar sayesinde o bölgenin ne olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada il sınırlarının nasıl gösterildiği, ilçe sınırlarının nasıl gösterildiği, fuar alanının ne olduğu, teknoloji geliştirme alanlarının ne olduğu hepsi tek tek gösteriliyor. Biz şimdi kendi açık yeşil ton noktalı kısma gelip baktığımızda buranın tarım arazisi niteliğinde olduğunu görmekteyiz. Yani bizim arazimiz şu anda tarımsal nitelikte bir alandaymış ama 1/1000'lik plana giren bir kısmı da olduğunu da gözden kaçırmayalım arkadaşlar. %25 gibi bir alanında orada imara girdiğini tespit etmiştik. Orada bir de kesikli çizgi durum vardı. Ona bakıyorum. Bir yandan da o neymiş? Evet arkadaşlar bakın haritadaki gösterilen bu simgenin de yani bizim haritamızda üst ölçekli planımızdaki halinde şu simgenin de demiryolu olduğunu görüyorum. Yani buradan yakın zaman içerisinde bir demiryolu geçme durumu olduğu da söz konusuymuş. Biz üst ölçekli planlara bakarak neye ulaşmış olduk? Arsanın hemen az ilerisinde bir otoban E5 bağlantı yolunun olduğunu, hemen arsanın az üstünde demiryolu hattının geçeceğini, arsamızın şu anda tarım vasıflı bir araziye isabet ettiğini görmüştük. Ama daha önceki dediğim gibi arkadaşlar buradaki dikkat edeceğimiz husus, özellikle belirtmek istediğim nokta şu, bakın bu tarzda yapılaşmanın içerisinde kalmış artık tarımsal niteliği kullanma imkanı çok fazla kalmayan yerlerde muhtemelen etrafındaki yapılaşma şartlarına göre imarlaşır. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi üst ölçekli fotoğrafına da baktıktan sonra bir sonraki aşamamız arazinin fotoğraflarını çekmek olacaktır. Belediyeye görüşmeye gittiğimiz zaman muhakkak ve muhakkak arazinin de gidip arazinin fiziki durumunda bizzat yerinde görmek gerekiyor arkadaşlar. Bizim arsa işinin olmazsa olmazlarından bir tanesi de araziye ayak basmanız gerektiğidir. Yani bir araziyi görmeden kendi kafanıza göre sadece buradan edindiğimiz her türlü bilgiye nazaran bir değerlemeye alırsak yanılgı
payımız yüksek olur. O yüzden araziyi yerinde görmekte fayda var. Burayla ilgili söyleyebileceğiniz, burayla ilgili anlatabileceğiniz bir sürü şey de çıkacaktır. Belki olumlu, belki olumsuz noktasında. Şimdi biz yerimizden kalkmadan bu işi nasıl yaparız dediğimiz zaman biz bu arazimizi Google'a atmıştık zaten. Ben buradaki Google'daki durumunu göreyim dediğim zaman şunu yapabilirim arkadaşlar. Sokak görünümüne girerek bu arazinin 3 aşağı 5 yukarı bir görselini buradan alabilirim. Bakın benim arazi burada başlıyor. Yaklaşık şu evlerin oraya kadar gidiyor. Şurada evlerin oraya kadar gelen bir kısmı E5 olan cephe olan kısmı buradan yukarıya doğru da devam edip gidiyor. Şimdi bunun hepsini niye biz göremiyoruz burada? Dediğim gibi arazi çok büyük. Arazinin çok büyük olmasından dolayı bu şekilde bir görselde almakta zorluk çekebiliyoruz. Fakat biz bunu araziye fiziki olarak gittiğimiz zaman mümkünse, imkan dahilindeyse arazinin dört cepheden fotoğrafını çekeceğiz. Yoksa en iyi görünen şekildeki açılarını yakalayarak bu şekilde fotoğraflama yapmamız gerekmektedir. Fakat biz şimdi araziye hiç gitmeden mevcut bir iki resim alarak ilanımızı girmeye çalışıyoruz. Burada denizin görünen şekliyle de alakalı bir resim alıyorum. İstersem araziyi bu şekilde işaretleyebilirim de. Bakın burada deniz de görünüyor. Buradaki amacım nedir bu resimde? E5'e cephe olduğu artı denize çok yakın bir mesafede olduğunu da görselde göstermek. Resim çekmenin bir ileri aşaması drone ile çekim. Ben bu arsanın drone çekimini yaptırmamıştım ama bu bölgeye yönelik bir drone çalışması yapmıştım. O drone çalışmasının içerisinden bu fotoğrafları da bakın bu görüntüyü de aldım. Şimdi arazim benim şurası arkadaşlar. Şeklinden de zaten anlarsınız. Şuralar imarlı olan yerler. Şu kısım da bizim arazimizin içerisinde kalıyor. Ve şurası da E5'e olan cephe olan yer. Bizim fotoğraf çektiğimiz Google'dan alanda noktada burası. İsterseniz bu görüntünün içerisinden durdurmak suretiyle de fotoğraflar alabilirsiniz. Ben bunun fotoğraflarını da aldım. Onları da ilana ekleyeceğim. Onları da şu şekilde gösterebilirim. O fotoğrafları da kısaca göz atalım. Bakın burası. Gördüğünüz gibi drone çekiminden de fotoğraf almak suretiyle araziyi görselleştirebildim. Resmimizi çektik, drone'umuzu çektik. Şu an artık arsamıza yönelik açıklama neler yazacağız boyutunda olayın biraz daha derinine girebiliriz. Ben açıklamayı hazırladım arkadaşlar. Burada sizinle de beraber üzerinden tekrar geçeceğim. Şimdi öncelikle bir tarla ilanını yazarken birinci olarak bu arsanın toplam alanını yazıyoruz. Eğer arsamız müstakil ve tamamı satılıyorsa zaten bir sıkıntı yok demektir. Bu arsamızın toplam alanı 293.671 metrekareymiş. İkinci olarak bize neydi burası? Satılık hisse olarak gelmişti. Hisse miktarımızı yazıyoruz. Yani arsadaki satılık hisse oranımız 3418 metrekareymiş. Onu belirttik. Üçüncüsü bu bölgenin yapılaşma şekli. 2 katlı konut imarlı olduğunu görmüştük zaten. 1/1000'lik plandan etrafının yapılaşma şartlarının 2 kat olduğunu görmüştük. Bunu belirtiyoruz. Bölgedeki yapı nizamının ayrık nizam olduğunu belirtiyoruz. Aynı zamanda emsalinin 0.20-0.40 olduğunu da görmüştük. Onu da buraya belirtiyoruz. Ve arsamızın bir kısmının imara girdiğini, yani bunun takribi olarak ben göz kararı söylüyorum, %25'i gibi bir alanın 2 katlı konut imarına isabet ettiği de görülmekteydi. Yani bunun artısı nedir bizim için? Burası tamamen tarla vasfında bir yer olmasına rağmen arsanın %25'inde de imar bulunduğu. Bu şu demektir arkadaşlar. Burada
imarlı olan kısmında bir imar uygulaması yapılacak olursa benim 3418 metrekare arsamın yaklaşık 1/4'ü yani imara bastığı alan kadarı uygulama alanına girecek olup bu uygulama alanında kesintileri yapıldıktan sonra da imar parseli olarak bana kalacak temiz parseller olacağı anlamına gelmektedir. O yüzden hani burayı tam bir tarla vasfında yer gibi görmek çok da doğru değildir. İmara giren kısmını da belirttikten sonra arsamızın artık lokasyon bilgilerine geçebiliriz. Arsamız bildiğiniz gibi E5'e cephe bir konumdaydı. İlan bilgilerinde bunu belirtiyoruz. Bunun yanında denize mesafesini ölçebiliriz. Örnek veriyorum. Buradan bu şekilde aldığımız zaman yaklaşık 187 metre. Yani bu parsel için ben diyebilirim ki denize 200 metre mesafededir diye de bir ibare yazabilirim buraya. Bunun yanında arsamızın ne yapmıştık? Yol kotuna bakmıştık. 8 metreydi. Google'dan bakmıştık bunu hatırlarsanız. Bakın buradaki kotun 7-8 metre civarında olduğu, bu üst kotun ise 30 metre civarında, 31 metre civarında bir alan olduğunu tespit etmiştik zaten. Getiriyoruz bunu da buraya bilgi olarak yazıyoruz. Arsamızın yol cephe kotu 8 metre, üst yol kotu ise 31 metre olup denize doğru tatlı bir eğime sahiptir. Yani buradaki yapılacak yapılaşmada deniz manzaralı evler yapılabilir gibisinden de bir bilgiyi karşı tarafa vermiş oluyoruz. Yine bunun yanında arsamızın lokasyon bilgilerine istinaden şunu da yapabiliriz. Biz bu arsanın Yeni Çiftliğe mesafesini ölçebiliriz. Yeni Çiftlik merkeze mesafesini bakın şurada 4 kilometre yaklaşık Yeni Çiftlik merkeze mesafesi. Buradan Marmaralesi ilçe merkezine mesafesine de kabataslak baktığımız zaman 14 kilometre civarında da bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu bilgiyi de getirip açıklamalara yazıyoruz. Bakın Yeni Çiftlik merkeze 3,5 kilometre mesafede, Marmaralesi ilçe merkezine de 14 kilometre mesafededir diye de notumuzu düşmüşüz buraya. Yine arsanın yapılaşmanın ortasında kalmış olup bir kısmında imar olması hasebiyle imara girecek ilk alanlarda kalmaktadır diye de bunu da belirtiyoruz. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Arsamızın uydu durumunu, kenar ölçü uzunluklarını, yola cephe kaç metrelik cephesi olduğunu, Google'daki yükseklik kod farkını, bunun yanında 1/1000'lik plandaki durumunu, üst ölçekli plandaki durumunu, arazinin fotoğraflarını, drone çekimini ve bunun yanında lokasyon bilgilerini verdik. Bölgenin yapılaşma şekliyle alakalı da bir şeyler diyebiliriz. Bu arsanın ilerleyen zaman içerisindeki durumuna da ilişkin bir takım bir şeyler daha yazabiliriz. Buna nedir örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar üst ölçekli planda tarımsal nitelikli arazi vasfında kalmış olsa bile yapılaşmanın içerisinde kalması, bir kısmının imara girmiş olması bu tarlanın tamamının yakın zaman içerisinde imara gireceği ve gelecekte ciddi bir değer kazanacağını da söyleyebiliriz. Yani bunu nasıl toparlayalım dersek, bunu şöyle toparlayabiliriz. Arsamızın tamamı yakın zamanda 2 katlı konut imarlı hale gelebilecek olup yatırım amaçlı değerlendirilebilir. Bu bilgileri de not ettik, bir kenarda duruyor. Burayı niye yazdık, böyle hazırladık? İlana girerken hazır olsun, açıklama kısmını da direkt olarak yazabiliriz. Şimdi geldiğimiz nokta ise arsaya dair bütün bilgileri topladıktan sonra buranın fiyatıyla ilgili ne yapılabilir boyutunda, fiyatı nedir boyutunda da bir inceleme yapalım arkadaşlar. Bunun incelemesini nasıl yapıyoruz? Bu dakikadan sonra bu arsaya ilişkin olarak öncelikle tarla vasfında olduğundan dolayı emsal kıyaslama yöntemiyle mevcut benzer nitelikli tarla vasıfla taşınmazlar inceleniyor, ortalama fiyatları tespit ediliyor. Daha sonrasından da imarlı arsaların fiyatlarından yararlanılmak suretiyle tarlanın mevcut fiyatı bulunuyor. Bu tarla hisseli olduğu için hisseli ve müstakil farkı belirtiliyor. Bunun yanında E5'e cephe olması, denize manzaralı olması, bir kısmının imara girmiş olmasından dolayı da fiyat değerleme hesapları yapılarak bu arsaya bir fiyat bulunuyor. Bunun akabinde
hem tarla olarak bulunan emsal kıyaslama fiyatı hem imarlı arsa fiyatından bulunan tarla fiyatı ikisinin ortalaması alınmak suretiyle bu tarlaya iki ayrı fiyattan ortalama bir fiyat bulunuyor ve bize gelen arsa fiyatıyla bizim bulduğumuz fiyatlar karşılaştırılmak suretiyle buranın satışa değer olup olmadığı ve bizim burayla ilgilenip ilgilenmeyeceğimiz noktasında kararlar veriyoruz. Bu kısım için eğitimin tamamını baştan sona almanız gerekmektedir arkadaşlar. Bundan sonraki süreç toplamış olduğumuz bilgileri ilana girmektir. Şimdi toplamış olduğumuz verileri ben kendi ilan sayfama gireceğim arkadaşlar. Siz de isterseniz sahibinden.com'a, isterseniz hangi sayfayla çalışıyorsanız onlarla alakalı sayfalarınıza girişinizi yapabilirsiniz. Örnek olması açısından bu şekilde bir giriş yapalım. Burası arsa tarla kategorisinde vasfı tarla idi. Durumumuz satılık idi. Başlık olarak ilini ilçesini yazıyorum arkadaşlar. Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çeşmeli Mahallesi, 3418 metrekare satılık tarla hissesi diyorum arkadaşlar. İli Tekirdağ. Fiyatımız 600.000 TL. Metrekaremiz 293.671'di herhalde. 293.671. Hissemiz 3418 metre. Mülkiyetimiz hisseli mülkiyet. İmar durumu noktasında ben burada villa imarlı diyebilirim buraya. Çünkü bir kısım girdi, bir kısım girmemiş. Bakın burada deniz manzarasını ve doğa manzarasını alıyor orada. Onu görüyordum. Yola cephesini şuradan ölçebilirim arkadaşlar. Yola cephe bilgisini. Hani demiştik ya metre ilanları aldığımızda bakın şurada 249 224 toplam E5'e cephemiz 473 metreymiş. Buranın yatırım özellikleri boyutuna bakıyorum ben. İyi bir lokasyonu var. Yapılaşmaya yakın. Bölgede site yapılaşması mevcut. Turizm bölgesinde. Yapılaşma villa. İmara sınır. Al sata uygun bence. 250 lira civarında satılabilir dedik ya. Burası alınıp satılabilir de. Parsellenerek satışa uygun değil çünkü kendi içinde parsel yapamıyoruz. Altyapıda elektriğimiz, suyumuz, yolumuz, doğalgazımız, kanalizasyon da vardır orada. Hepsi vardı. Mevcut durumla alakalı da herhangi bir bilgimiz yok. Evet, şimdi açıklamalar boyutuna geliyoruz. Açıklamalarımızı zaten hazırlamıştık buraya. Buradan alıp hemen kopya yapabiliriz buraya. Ben bunu bir ortalayayım. Sarıya boyayayım bunu. Şimdi fotoğraflarımızı seçiyoruz. Fotoğraflarda neler vardı arkadaşlar? Bir uydu görüntüsünü almıştık. Bununla beraber kenar uzunluklarını gösteren bir uydu görüntüsü daha aldık. Daha sonrasında arazi yükseklik eğimini gösterecek şekilde bir Google fotoğrafı aldık. Bundan sonra 1/1000'lik planda imara yakın mıdır değil midir onu görebilmek amacıyla bir 1/1000'lik plan ekran görüntüsü aldık. Bundan sonra üst ölçekli planda neye geliyor, hangi kısımlara basıyor gibisinden onu görebilmek açısından 1/100.000'lik plandaki halini aldık. Daha sonra Google sokak görüntüsünden yararlanarak arazinin mevcuttaki bir fotoğrafını çektik. Denizle de beraber görüntüsünü aldık. Hem E5 hem denize olan görüntüsünü görebilmek açısından. Ve elimizdeki drone çekiminden faydalanarak da drone çekiminden aldığımız resimler de vardı. Şimdi fotoğraflarımızı seçiyoruz.
Bakın arazimiz haritada bile net bir şekilde görünebiliyor. İlanı yayınla deyip ilana gittiğimiz zaman evet şu anda ilanımız hazır. Tekirdağ Marmara ilçesinde Çeşmeli mahallesinde 3418 metrekare satılık tarla hissesi, 600 bin lira fiyatımız var. Deniz ve doğa manzaralı. Yola 473 metre cephesi var. İyi lokasyon, yapılaşmaya yakın, bölgesel site yapılaşma mevcut. Turizm bölgesinde bölgesel yapılaşma, villa, imara sınır, alsatıda uygun diye bilgilerimin hepsi net bir şekilde geliyor. Açıklamalarım da burada. Artık bizim tarlamız satışa hazır vaziyete gelmiş durumda arkadaşlar. Bugünkü konumuzda burada noktalıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Bir tarlanın ilanını girerken nasıl bilgiler toplamamız gerektiği ve ilanda bunları nasıl yayınlamamız gerektiği, açıklamaların nasıl yapılması gerektiği ve arsanın fiyatının imarlı bir arsaya göre nasıl hesaplanacağı veyahut da imarsız olan arazilerle nasıl kıyaslanacağı noktasında da sizleri bilgilendirmeye çalıştık.